birazdan dışarı çıkacağız. Giyindim, makyajımı yaptım. Bir tek şunu açacağım. Bunun sebebi saçlarımı biraz böyle düzleştirdim. Burası böyle havalı dursun istiyorum o yüzden. Ve sonra dışarı çıkacağız. Saçlarımı açayım, üzerimdekileri göstereyim. Biraz da sizinle muhabbet edeceğim çıkmadan. Tamam, şurada ışık fena sayılmaz. Böyle bir tane triko elbise giydim arkadaşlar. Çok güzel bir elbise. Ablamın hediyesi bu arada. Altına da şöyle bir tane gömlek giydim. Böyle seviyorum elbiselerle falan gömlek kullanmayı. Bugün nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Şunu da bir yandan açayım. Bugün bizim Arjantin'den bir tane misafirimiz geldi. Ve yani aslında akrabamız. Ben daha önceden tanıştım. 5 sene oldu galiba, görmüyorum. 5 sene sonra ilk defa bugün tekrar görüşeceğiz. Ve çok kısıtlı bir vakti var. Bu kısıtlı vakitte de bütün böyle akrabaları görmüş olsun diye bir yemek organize ettik. Birlikte restorana gideceğiz. Güzel büyük bir aile yemeği yiyeceğiz. Saçım bakalım havalı olmuş mu? Bakalım. Wow, çok havalı olmuş. Ben 1980'lerin modasını getirdim. Şimdi birazdan ben tabii düzeltirim birazcık. Güzel olmuş bence. Yaklaşık yarım saat falan böyle tuttum. Hazırım. Selam, hoş geldiniz. Ben İpek. Biz dün akşam çok güzel bir aile yemeği yedik. Böyle bayağı büyük bir aile yemeğiydi. Hatta benim tanımadığımda birçok kişi vardı. Bu Arjantin'den gelen akrabalarımızın aslında şerefine verilmiş güzel bir aile yemeğiydi. Aslında şöyle söyleyeyim. Benim için çok çok uzaktan bir akraba olmuş oluyor ve ben hayatımda ikinci kez görmüş oluyorum ama nedense yani çok ısındığım bir insan. İyi bir enerjisi var. Çok fazla muhabbet sohbet etmedim ama bazı insanları böyle ilk görüşte bile bir enerji alırsınız ya, öyle bir insan. Ve yıllar önce annesi buradan Arjantin'e evlenip taşınıyor ve orada bir hayat kuruyor. Sonra işte çocukları oluyor. Şu an buraya gelen kişi de onun çocuğu. Aslında şöyle söyleyebilirim. Benim eşimin anneannesiyle onun annesi kardeşler. Bayağı uzaktan bir akraba ama işte anlatmaya çalıştım. Ve Arjantin'den de gelirken herkese düşünüp teker teker hediye getirmiş. Ben açıkçası bir hediye beklemiyordum. Çünkü hem bayağı bir uzağım, yani belki kuzenlerine, teyzelerine tabii ki hediye getirir diye düşünüyordum ama hani ben sonuçta kuzeninin çocuğunun eşi oluyorum. Bayağı uzak oluyorum. O yüzden ekstra bir şey beklemiyordum. Bir de onlar güzel bir Avrupa turu yaptılar ve hani bu kadar süreçte valizin içerisinde ta düşünüp de Arjantin'den bana bir şey getirmiş olması beni çok duygulandırdı. Hediyelerim burada. Size şimdi göstereceğim ve gerçekten çok acayip mutlu olduğum hediyeler. Açalım birlikte. Şimdi öncelikle durun. Bir şeyler şıkır şıkır yapıyor. Hepsini şuraya bir çıkartayım size göstermeden. Şu an en beni mutlu edeniyle başlayacağım. Taram! Böyle bir şey. Sizce bu ne? Tahmin edebileceğinizi zannetmiyorum çünkü çok ilginç bir nesne kendisi. Ve bunun içerisine şöyle bir şey koyacağım. Muhtemelen soğuk bir içecek olduğunu düşünüyorsunuz şu anda. Soğuk bir içecek için bir bardak ve pipet. Bu çay için kullandıkları Arjantin'de bir objeymiş. Ne denir buna? Çayı hem bunda demliyorlarmış hem de bunda içiyorlarmış. Yani aynı zamanda bizim hem demlik gibi düşünebiliriz hem de bardak gibi düşünebiliriz. Şimdi bu kısım şöyle göstereceğim. Kabak kurutularak yapılıyormuş arkadaşlar. O yüzden bana anlattı böyle, işte bu kabak kurutularak yapılıyor. Çok sıcakken çayı koymaman lazım, çatlayabilir falan diye. Ve ben bunu kullanmayı düşünmüyorum. Neden? Çünkü bence çok güzel. Yani böyle bir estetik olarak dursun evin bir köşesinde diye düşünüyorum. Bunu kullanmıyorsanız da şöyle küçük çay bardakları varmış. Onunla birlikte içebiliyormuşsunuz. Yani bana dedi ki bence bununla kullanırsın diye düşündüğüm için bunu aldım dedi. Bu şekilde güzel bir çay için set. Diyeceksiniz ki çayını nereden bulacaksın İpek? Çayını da getirmiş bana. Şöyle bir paketi var. Üzerinde yerba mate yazıyor. Zaten bu oranın çayıymış arkadaşlar. Şöyle ufak bir araştırma yaptım. Daha doğrusu bana nasıl kullanılacağını söyledi ama ben ilk defa tabii kullanacağım. Merak ettim. O yüzden de bir baktım. Arkadaşlar çok meşhurmuş gerçekten Arjantin'de. Ve çay kültürü bayağı büyük bir kültürmüş. Hani Türklerde de bir çay kültürü var. Mesela İtalyanlarda çay kültürü yok. Bol vitaminli yerba mate çayı diye geçiyor. İçerisinde çok fazla antioksidan falan da varmış. Bir de yani kafeinli bir çay olduğu için çok fazla meşhur. Yani biraz garip çünkü kafein denince akla kahve geliyor ama bunun içerisinde kafein varmış. İşte sabah erken saatlerde içildiğinde çok dinç tutan bir çay olduğu yazıyor.
ve bir metal pipetle içilir diye yazmışlar. Adı şeydi, bir dakika adına bakacağım. Evet, o pipetin adına baktım arkadaşlar. Bombilla'ymış. Bombilla diye özel bir pipetle birlikte içilir yazıyor. Şimdi Bombilla'nın da, şimdi ben bunu gördüm ve pipet zannettim ama pipet değil arkadaşlar. Yani buradaki boşlukla şuradaki aynı değil. Şöyle bir tane filtre tarzı bir şey var. Görünüyordur. Evet, ve hatta şuralarında da böyle bir tekrar filtremsi böyle bir şey var. Ve ucu da bu şekilde. Yani ben şöyle düşündüm. Galiba bu çayın yaprakları buradan filtre edilerek geliyor ve yukarı sadece sıvı kısım geliyor diye düşünüyorum. Böyle kokusu falan şu an anlayabileceğim bir şey değil. Ama bunu o yüzden yani buraya kadar getirmiş olması beni çok mutlu etti. Nasıl hazırlanacağı falan da burada zaten böyle bir yazıyor. Bana kendisi de anlatmıştı. Bu arada böyle çok hoş başka bir dil. Bakar mısınız? Çok garip geliyor yani bana başka bir dilde bayağı bir şeyler yazması. Gerçekten paketi bile mutlu etti beni. Bir de şöyle bir tane çikolata getirmiş arkadaşlar. Bu da %55 kakaolu portakallı. Yanında böyle yersin diye düşündüm dedi. Ve böylece hediyeleri tamamlamış oldum. Gerçekten bunu deneyeceğim bu çayı ama yani bugün denemeyeceğim. Çünkü yeni bir şey denediğim zaman böyle denemeyi çok seviyorum. O yüzden hafta sonuna saklayacağım. Ama size mutlaka bu videonun sonuna eklerim diye düşünüyorum. Bu videonun sonuna değilse de bir sonraki videonun başında belki de bu çayla açarım. Gayet hoş bir şey değil mi ya? Çok gerçekten beni mutlu eden bir hediye oldu. Ben de şöyle düşündüm. Şimdi buradaki akrabalar bir sürü de ona hediye veriyor tabii ki ama genelde biz İtalya'da olduğumuz için ve hani onun akrabaları da İtalyan olduğu için herkes ona şu an İtalya'dan bir şeyler verecektir diye düşündüm. Ben o yüzden hani İtalya'dan bir hediye vermek yerine bize özgü bir şeyler hediye etmek istedim. Evde şöyle bir tane Turkish Coffee'm vardı. Bunu vereceğim arkadaşlar. Benim için çok kıymetli çünkü az var ama o bu kadar hoş bir hediye verince dedim ki neden ona hediye etmeyelim. Sonra çay böyle bende hazır, biz genelde Karadeniz'den alıyoruz. Yani paket çay değil de bayağı bildiğiniz Karadeniz'den doğal bitkisel böyle alıyoruz. Ondan bendeki olan kısmından doldurdum. O yüzden paket yok. Böyle IKEA paketlerine kendim koydum. Bir de valizde dağılır falan diye ikinci bir IKEA paketine koydum. Ne olur ne olmaz. Yani kıyafetleri mahvolmasın. Sonra şöyle bir tane de karta arkasına nasıl hazırlandığını yazdım. Çünkü muhtemelen kahvenin ve çayın hazırlanışı onlarda çok farklı olduğu için bilemeyecektir. Ben buraya yazdım. Bir de şey yazdım buraya. Bir kahvenin 40 yılı hatırı vardır. Onu da açıklayıcı bir şekilde yazdım. Çünkü bu cümle bizim için biliyorsunuz yani kahve denince bu cümle aklımıza geliyor. Bu şekilde bunu da paketin içerisine koyacağım. Çay bardaklarımdan birini feda etmeye karar verdim. Hazırladım şöyle güzel çay bardağı altlığım ve çay bardağımı. Bizde böyle hani camda ve ince belli de içilir ya, kupayla içsin istemiyorum verdiğim çayı, o yüzden böyle bir şey düşündüm. Açıkçası bence hoş hediyeler olur diye düşünüyorum. Çünkü kendisinin getirdiği hediye yeni bir deneyim de katacak hayatıma. Yani yeni bir şey deneyimlemiş olacağım hem de o ülkeye hiç gitmeden. Bunu düşünüp yani valizine nasıl sığdırdı bilmem çünkü gerçekten burada çok fazla akrabası var ve herkese bir şey getirmiş, inanamazsınız. O yüzden ben de ona bir deneyim hediye etmek istiyorum. İşte Türk kahvesi ve Türk çayı denemiş olması ve Türk böyle çay bardağının böyle işte böyle bir şey olduğunu bence bilmiyordur. Görünce mutlu olacaktır diye düşünüyorum. Bize göre çok basit bir şey ama bir yabancıya göre gerçekten değişik bir şey. Hatta böyle Fabio geldiğinde falan da demiştim hani kulplu kupalardan değil de buradan içiyoruz sıcak bir şey. Bize göre çok normal ama yabancı birine göre neden falan oluyor sonuçta. Biz rengini görmeyi seviyoruz, tadını daha çok alıyoruz, ince belli olması gerekiyor falan. Yani onları çok bilmediği, onlara güzel gelen şeyler bunlar. Sizin için video çektikten sonra hediyeler az gibi geldi. O yüzden şöyle güzel bir fincan seti de hediye etmeye karar verdim. Umarım valizinde yer vardır diyorum. Hediyelerim bunlar. Hepsini hazırladım. Birazdan vedalaşmaya gideceğim. Bu arada bu videoyu böylece kapatmak istiyorum. Yani bu videoya yeni bir şey eklemeyeceğim. Bu video böyle Arjantin'le ilgili olsun. Çay kültürüyle ilgili olsun. Yerba mate ile ilgili olsun. Adı yani bu çayın yerba mate ile ilgili olsun istedim. Güzel böyle kanalımda ufak bir şey kalsın istedim. Restorana gittik ama restoranda hiçbir şey çekmedim. Çok fazla etrafım akrabayla çevriliydi. Böyle bir U masa vardı. Sonra bir de ortasına bir tane daha masa vardı. Biz de tam ortaya konumlandırılmıştık. Ve hani önüm arkam sağım solum her yer insandı. Kamerayı çıkartıp bir şeyler çekmeye biraz böyle bir utandığım için çekmemeyi tercih ettim. Güzel, bana kalan, hoş anısı olan bir gece olmuş oldu. Ama bu geri kalan kısmı da YouTube alemle paylaşmak
paylaşmak istedim tabii ki. Bu da kanalımda bir yerde dursun. Yıllar sonra baktığımda bu hediyeleri Beatrice'nin bana vermiş olduğunu göreyim istiyorum. Adı bu arada Beatrice, belki daha önce söylememişimdir. Böyle güzel bir video olarak, ana olarak kanalımda da dursun istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim bu kısa ama yeni deneyimli olan videomu. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. İçtiysem hemen eklemişimdir o videoyu. Eğer daha denemediysem bir sonraki vlogumu bekleyin. Onun başına kesinlikle bunu içerek açacağım vlogu ve size deneyimimden bahsedeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.